Yakın dönemde Almanya'ya çalışmaya giden beyaz yakalıların ya da birkaç kuşaktır orada yaşayan ve gurbetçi olarak bildiğimiz Türklerin ülkenin günlük yaşamından bahsederken ilk değindikleri şey ev kiraları oluyor. Çok yüksek kiralar ödediklerini ve kazandıkları paranın çoğunun ev kirasına gittiğinden dert yanıyorlar. Yakın çevrenizde ya da sokak röportajı videolarında Almanya'da yaşayan ve kiralar konusunda dert yanan insanlara mutlaka denk gelmişsinizdir. Çünkü Almanya ile kira kelimeleri neredeyse bir arada anılır. Peki neden böyle olduğunu hiç düşündünüz mü? Bu ülkede gerçekten herkes kiracı mı? Bu evlerin sahipleri kimler? Gelin Kablosuz Dergi'nin bu videosunda yakından bakalım. Dünyanın en büyük 5 ekonomisinden biri olmalarına, bireysel refah seviyesi ve sosyal devlet anlayışı konularında zirveyi zorlamalarına rağmen Almanya'da nüfusun büyük bir bölümü kiracıdır. Hatta Avrupa Birliği içinde en düşük ev sahipliği oranına sahip ülke konumundalar. Gelişmiş ülkeler kategorisinde de en düşük ev sahipliği oranını kimseye bırakmamış durumdalar. Daha da ilginci, kiracılık giderek yaygınlaşırken doğal olarak ev sahibi olma oranı da giderek düşüyor. Avrupa Birliği'nin resmi istatistik sağlayıcısı Eurostat verilerine göre Almanya'da ev sahipliği oranı 2011 yılında %53.4 ile zirveyi gördü ve o zamandan itibaren düşmeye başladı. En son veri olan 2022 yılındaysa bu oran %46.7 ile tüm zamanların en düşük seviyesine ulaştı. Eurostat'ın diğer verilerine bakarsak, Avrupa Birliği ülkelerinde ev sahipliği oranı ortalama %70.6 oranındadır. Birlik ülkeleri içinde ev sahipliği oranında zirve ise, Birliğin en az gelirli ülkelerinden biri olan Romanya'ya aittir. Romanya nüfusunun yaklaşık %95'i kendilerinin sahip olduğu evlerde oturuyor. Bütün ülkelerin istatistiklerine şöyle genel olarak bir göz atarsak, Avrupa Birliği'nin zengin ülkelerinde kiracılık oranları yüksekken, dar gelirli ülkelerinde ise ev sahipliği oranı daha yüksek. Maslow'un ihtiyaçlar piramidinin ikinci katında barınma güvenliği gelir. Bu piramit ve oranları bir araya getirince, refah seviyesinin yüksek olduğu ülkelerde insanların ev sahibi olmaya önem vermediğini, düşük olduğu ülkelerde ise durumun tam tersi olduğunu söyleyebiliriz. Almanya'da kiralarla ilgili en dikkat çekici istatistiklerden biri de kiracıların yaş oranıdır. Deutsche Bank'ın yayınladığı rapora göre ülkede yaşayan 25 ile 34 yaş arasındaki insanların %85'i kiracıdır. 35 ile 44 yaş arası olanlarınsa %71'i kiracıdır. Örneğin en yüksek ev sahipliği oranına sahip kitle %60 ile 55-64 yaş grubudur. İleri yaşlara geldiğimizde tekrar kiracılık oranları yükseliyor. Örneğin 75 yaş ve üstünde olan Almanların da az bir farkla çoğunluğu, yani %52'si kiracıdır. Hatta bu sebeple bazı Alman emeklilerinin bir kısmı daha rahat bir ekonomik yaşam için Avrupa Birliği'nin en ucuz ülkelerinden biri olan Bulgaristan'a taşınmayı denediler, fakat hiçbiri bundan memnun kalmadı. Peki bu ülkede insanların gelirinin büyük bir kısmı gerçekten de kiraya mı gidiyor? Almanya'daki insanların yaklaşık yarısı maaşlarının %30'unu kira olarak veriyor. Tabi bu durum şehirden şehire değişiyor. Örneğin Berlin'de yaşayan insanlar maaşlarının %40'ını, Münih'te yaşayan insanlarsa %35'ini kira olarak veriyor. Miktarın daha iyi anlaşılması için gelin bunu pratiğe dökelim. Almanya'da ortalama maaş 4.000 euro civarındadır. Bu bahsettiğim ortalama maaştır ve ülkede ödenen tüm maaşların toplamının çalışan sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmıştır. Bu rakamın altında da üstünde de maaş alanlar olabilir. Tekrar kira konusuna dönersek, ülkenin ortalama yarısı 4.000 euronun 1.200 eurosunu kira olarak ödüyor. Tabii nüfusun büyük bölümü kiracı olunca bu konuda ülkedeki uygulamalar ve yasalar da çok önemli hale geliyor. Örneğin ev sahipleri kira artışı için kiracılara 3 ay önceden uyarı yapmak zorunda. Kira artışları da bu sebeple yıllık olarak değil, 15 ayda bir oluyor. Ev sahibi 12. ayda zammı bildiriyor ve bu zam kontratın 15. ayından itibaren uygulanmaya başlıyor. İlk 3 yıldaki artış oranı şehrine göre %15 ile 20 arasında değişiyor. Büyük şehirlerde bu oran %15 ile sınırlandırılmış durumda. 3. yılın sonunda ise ev sahibi kira oranını daha fazla arttırma hakkına sahip oluyor. İlk 3 yılda kira artışını sınırlayan bir üst sınır konulmuş olsa da her ev sahibinin bu üst sınırdan zam yapma hakkı yok. 50.000 nüfusun üstündeki yerleşim yerlerinde belediyeler kira endeksleri yayınlıyor. Ev sahipleri de bu endekse göre zam yapıyor. Kira endeksinin olmadığı yerlerde de ev sahipleri benzer 3 dairenin fiyatına bakarak o oranda zam yapabiliyor. Ayrıca kira üst sınırının belirlenmesinin yanı sıra dairesine kira endeksine göre düşük fiyattan kiralayanlara ceza kesiliyor. Alman vergi kurallarına göre ev sahipleri yerel kira bedeli denen kanuna uymak zorundalar. Bu kanuna göre ev sahibi evini yerel kira endeksinin en az %66'sına denk gelecek şekilde evini kiraya verebilir. %66'dan daha az oranda kiraya verenlerse büyük cezalarla karşı karşıya kalabiliyor.
Bulunduğu muhitin huzurunu bozmak, yapının yıkılması veya komple tadilat yapılmasının zorunlu olması, ev sahibinin birinci dereceden akrabalarının taşınacak olması gibi klasik nedenler de kiracının evden çıkarılması için uygulanan kurallardan bazılarıdır. Bu kurallar bizim ülkemizde de uygulanıyor. Ama Almanya'da daha katı olan kurala bakarsak, kiracı 2 ay kira ödemezse ev sahibinin kiracıyı çıkarma hakkı doğuyor. Normal koşullarda ise kiracılar evden çıkacakları zaman 3 ay önceden ev sahibine bir fesih mektubu yazmak zorundalar. Tüm kiracılar için sözleşme iptalinde aynı süre geçerliyken ev sahibi kiracısını çıkarmak istediğinde durum değişiyor. 5 yıl ve daha azı için 3 ay, 5 ile 8 yıllık kiracılar için 6 ay, 8 yıldan fazla süredir oturan kiracılar için de ev sahiplerinin 9 ay önceden ihbar yapması gerekiyor. Nüfusunun büyük çoğunluğunun kiracı olduğu bu ülkede kiracıları koruyan ve sadece bu konuyla ilgilenen dernekler de var. Aylık cüzi miktarlar karşılığında üye olunan bu dernekler sigorta şirketleri gibi çalışıyor. Ev sahibiyle sorun yaşanması durumunda kiracıyı korumak için hem yasal hem de maddi olarak üyelerine destek veriyor bu dernekler. Ayrıca devlet yetkilileriyle irtibata geçip kiracıların lehine olacak kararların alınması için lobi faaliyetleri gösteriyorlar. Tabii ülkedeki insanların büyük çoğunluğu kiracı olunca siyasi partiler de çalışmalarında ve vaatlerinde bu konuya önem veriyorlar. Yeşiller ve Hür Demokrat Parti ile koalisyon kuran büyük ortak Almanya Sosyal Demokrat Partisi, kira artışlarının 3 yıl dondurulmasını içeren bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyor. Tasarının mimarı olan Sosyal Demokrat Milletvekili Verena Hubert, bu yasa tasarısını pandemi sonrası savaşlarla birlikte sarsılan ekonomiyle birlikte zor günler geçiren Alman halkı için hazırladıklarını söyledi. Verena Hubert'in öncülüğünde partisinin hazırladığı yasa taslağına göre, talebin çok yüksek olduğu birkaç şehirde kira artış oranı %6 ile sınırlandırılacak. Ülkenin geri kalanındaysa kira zamları 3 yıl boyunca dondurulacak. Özellikle savaşlarla birlikte kitlesel bir göç haline gelen mülteci akını sonrası dünyanın birçok yerinde kiralar inanılmaz bir hızla yükseldi. Artan talep nedeniyle bazı Avrupa şehirlerinde kiralık ev bulabilmek neredeyse mucize haline geldi. Örneğin beyaz yakalı yabancı çalışanların rağbet ettiği İrlanda'nın başkenti Dublin'de kiralık bir daireyi görebilmek için sırada bekleyenlerin olduğu bu fotoğraf çok konuşulmuştu. Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte Almanya'da mevcut konut yetersizliği daha da tırmandı ve kira problemi en üst seviyeye çıktı. İngiliz yayın organı Financial Times'ın yayınladığı bir rapora göre Almanya'nın şu an 700.000 yeni konuta ihtiyacı var. Fakat sorunun çözülmesi için koalisyon ortakları derin anlaşmazlıklar yaşıyorlar. Biraz geçmişe gidersek, 2. Dünya Savaşı'nda büyük bir yıkım yaşayan Almanya'da konut stoğunun %20'si yok oldu. Bu da yaklaşık 2.300.000 eve denk geliyor. Savaş bittiğinde ülkedeki 21 milyon kişinin eve ihtiyacı vardı. Buna ek olarak savaş boyunca ve sonrasında çevre ülkelerden çoğu Alman kökenli 2 milyon mülteci ülkeye geldi. Savaş sonunda Alman halkı da ülkeleri gibi maddi olarak tükenmişti. Hiperenflasyon nedeniyle tüm varlıkları değersiz kağıt parçalarına dönmüştü. Yani ne özel sektörün inşa yapacak gücü ne de halkın yeni yapılacak evleri alacak gücü vardı. Bu sorunu aşmanın en mantıklı yolu, vatandaşların makul fiyatlarla kiralayabileceği, devlet destekli sosyal konutlar inşa etmekti. Bu konu o kadar acil ve hayati bir durumdaydı ki, savaşın galibi müttefik kuvvetler tarafından bölgelere bölünmüş ülkede, daha herhangi bir devlet ya da hükümet ortada yokken, sosyal konut projelerinin çalışmalarına başlandı. 1949'da Federal Almanya, yani Batı Almanya kurulduktan hemen sonra, bu yeni ülkenin hükümeti ilk iş olarak konut yasasını çıkardı. Bu yasanın amacı daha fazla vatandaşın sosyal konutlardan yararlanmasını sağlamaktı. Yasaya göre inşa edilecek 5 milyon sosyal konutun 3 milyon 300 bini devlet tarafından yapılacaktı. 2 milyon 700 bini de devlet tarafından sübvanse edilen ve vergi avantajları sağlanan özel yatırımcılar tarafından yapılacaktı. Proje sayesinde Almanya 1956 yılına gelindiğinde konut sıkıntısını yarı yarıya çözmüş oldu. Ekonomik olarak yeni toparlanan halk da cüzi kiralar karşılığında bu evlerde oturmaya başladı. Devlet de daha yolun başında kiracılar lehine oluşabilecek sorunları engellemek için başta kira artış oranı olmak üzere bazılarını videonun başında da saydığım gibi günümüze kadar gelen sert kurallar uygulamaya başladı. Üstelik Almanya'daki kira bedelleri dengi ülkelerdeki örneklerine göre her zaman daha ucuz oldu. Bunlara ek olarak ev kredisi konusunda Alman bankaları diğer ülkelerdeki bankalardan daha muhafazakar davrandı ve özellikle peşinat oranlarını çok yüksek tuttu. Bu da Almanların 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana kirada yaşamaktan şikayet etmedikleri ve bu durumun yaygınlaştığı bir ortam hazırladı. Peki bu ülkede yaşayanların yarısından fazlası kiracıysa bu evlerin sahipleri kimler?
Resmi verilere göre ülkedeki kiralık evlerin %60'ı özel şahıslara aittir. Geri kalan %40'ı ise derneklere, kamu kurumlarına ve özel şirketlere aittir. Örneğin toplamda 20 milyon dairenin %6,5'u büyük emlak yönetim şirketlerine aittir. Yaklaşık 2 milyon 200 bini kooperatiflere aittir. 2 milyon 300 bin dairede belediyelerin konut kuruluşlarına aittir. Yaklaşık 600 bin dairede ya devlet fonuna ya da federal bölgelere aittir.